Gülden Hanım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Çok mantıksız bir soru oldu ama. İyiyiz çok şükür. Her zamanki gibi bulaşık yıkıyoruz. Kayseri'nin ilk su kıyısı olmayan videosundayız. O yüzden ben de dedim ki suyla karşılayayım sizi. Biraz köpüklü ama idare edersiniz artık. Çok güzel bir yerdeyiz. Kayseri Bilim Merkezi'ndeyiz. Milli Teknoloji Hamlesi Bilim Merkezi şurası. Bu taraf hayvanat bahçesi. Az ileride Sukay Park var. Hemen bu tarafta at binicileri var. Geleneksel okçuluk vesaire. Biz de bilim merkezinin otoparkına yerleştik. Max araç altında her zamanki gibi. Ve burada keyif yaptık hafta sonu. Şehir merkezine yakın, sessiz sakin kalacak yer ararsanız burayı tavsiye ederiz. Burası bilim merkezinin otoparkı aslında, yani otoparkı gibi gözüküyor aslında ama etrafında bir sürü alan var ve hafta sonu birçok Kayserili buraya piknik yapmaya geldiler. Burada da vakit geçirdiler. Biz de sessiz sakin bir hafta sonu geçirdik. Şimdi hazırlanıp Talas tarafını gezmeye gideceğiz. Çok güzel bir lokasyonu gezmeye başlıyoruz. Artık bundan sonra şehir merkezine yakınız. Evet. Daha merkezi yerlerde konaklayacağız bundan sonra. 1-2 video muhtemelen. Ama şimdi sizin videonun ilerleyen dakikalarında izleyeceğiniz yerler aslında çok eski yerleşimleri göreceğiz. Hani Osmanlı Sokağı var değil mi gideceğimiz yerler arasında? Aha. Osmanlı Sokağı var arkadaşlar. Osmanlı Sokağı var, daha eski kiliseler var. Talas eski bir yerleşim yeri üzerine kurulmuş. Hala devam eden. Şehir merkezine yapışık. Evet, Çok hemen da dibi. uzak olmayan, hemen dibinde bir yer. Bakalım. Birkaç konum var önümüzde gezeceğimiz. Şehir merkezini daha önceki videolarda biraz böleceğimizi söylemiştik. Çünkü çok nokta var. O yüzden Evet. bu sefer Talas tarafını bir gezmeye başlayalım bakalım. Nereleri göreceğiz, nerelere kadar gideceğiz. O kadar doğa manzarasından ve karavan hayatından sonra sizi şehir merkezi turuna alıştırma etabı bu. Hem bize hem sizi. Evet. Sakin sakin konakladık. Duyduğunuz gibi şehir merkezindeyiz ama ses yok. Buralar artık biraz ısınmaya başladı. Erciyes'ten ve yüksek rakımlardan aşağıya indikçe biraz ısınmaya başladı Evet. ama çok güzel bir rüzgarı var yine de. Öyle değil mi? İnsanlar bizi kovalar. Millet 40 derece sıcaklarda Evet, yanıyor. onu Sakın. diyecektim. Sakın. Her yer 40 derecelerde yanarken burada bir 26 derece Evet. falan şu anda hava. Tişörtlere geri döndük. Karavan hayatımızın 6. yılının içerisindeyiz arkadaşlar. 9 ay önce çıktığımız 81 il Türkiye turumuzun 14. şehri Kayseri'nin sanıyorum 5. videosu ya da Galiba 6. beş. videosu. Saymaktan vazgeçtim artık. Kayseri'nin Talas ilçesini gezeceğiz. Evet. Doğru söyledik. Talas, doğru. Evet, Talas'ı gezeceğiz. Talas var bir de Palas var. İkisini karıştırabiliriz. Evet. Palas Tuzgölü bir önceki videoda gezdik, gördük oraları. Videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da bizleri çok mutlu edersiniz. Haydi devam. Hazırlanın. Max Paşa'mız hazır. Personel mesaiye başladı. Bilgisayarı yüklüyor. Gülden Hanım Güneşe karşı hazırlanıyor. kendini güneşten korumak için hazırlıklarını yapıyor ve 50 faktör tişörtümüzü deneyeceğiz bu sefer. Geçen birisi bir videoda şey yazmış. Güneş kremi sürsenize. 50 faktör UVA ve UVF filtreli güneş kremini her zaman sürüyoruz tabii ki. Çünkü güneş alerjisi olan birisi güneş kremi sürmeden dışarı çıkamaz. Bir de şey, girsen de kadraja. Geri gir. Bir de geçen akşam birisi yorum yazmış. Yorum Ne? yazmamış. Şiirsel bir Şiirsel bir şey şekilde Lokman Hekim'den girmiş. Güneş girmeyen eve doktor girerden çıkmış. Neden güneşten bu kadar kaçıyorsunuz diye çok şiirsel Güneş bir soru insana ne sormuş. kadar zarar verebilir evet. ki demiş. Çiçek yapraklarına zarar vermeyen güneş bir insana ne kadar zarar verebilir ki demiş. Örnek göstereyim bir tane mi? Yok, ben şu anda koydum zaten o örnekleri. Bu kadar zarar verebilir. O yüzden alerjisi olan insanların güneşten korunması gerekiyor maalesef. Hiç güneşe çıkamayan insanlar Evet. var dünyada.
hiç güneşe çıkamıyorlar. Ki biz zaten güneşte vakit geçiriyoruz bol bol, görüyorsunuz, her yeri geziyoruz. Yani, Alerji hapı, güneş kremleri, ondan sonra efendime söyleyeyim üstler vesairelerle korunuyoruz. yani arkadaşlar bir şeyi sorgulamadan önce, karşı tarafa bir şey söylemeden önce o söylemi araştırabilirsiniz. Yapay zeka denilen bir olay var. Her ne kadar %100 doğrulukla cevap vermese de en azından yakın cevaplar veriyor. Yo, yıllardır Google denen bir şey var. Hadi, Yazıyorsunuz, hadi sana her hiç onu şeyi da çıkartıyor. yazmıyorlar. Hani öyle araştırma yapmayı da bilmiyor. Şimdi bütün herkes yapay zekaya abanıyor ya, o yüzden dedim. Hani bir araştırın bakalım, güneş alerjisi neymiş? Güneş ne derece zarar verebiliyormuş insanlara? Yani araştırmaktan zarar gelmez Aman arkadaşlar. canım, ne kadar da nanelisiniz, işte güneşten kaçıyorsunuz falan gibi bir şeye getirmiş yani. Çok ayıp. Neyse, biz hazırız. Siz de hazırsanız Kayseri'nin eski Talas, eski Talas değil Talas. aslında, Talas ilçesini gezmeye başlıyoruz. Tren bizi geçti ama çaktırmayın. Evet, ilk durağımıza geldik. İlk durağımız Çifte kümbet. Çifte kümbetten geriye bir tanesi kalmış. Ama gelmişken görelim, değil mi? kesinlikle. Kümbetin yeni koruyucuları, bir tane şurada efsane bir arkadaş var. Merhaba. Merhaba. Yemek derdinde o. Hiç Evet. sallamıyor bile seni. Kaçmadı da. Büyük Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın eşi Adile Hatun adına yaptırılmış, Adile Hatun adına kızları tarafından yaptırılmış kümbet mezar. Selçuklu mimarisinden günümüze gelen kümbet mezarlardan birisi. Tabii ki içerisine giremiyoruz çünkü kapı kilitli. Evet. 6 yıldır içinde yaşadığımız, kendi yaptığımız karavanımızla 9 ay önce çıktığımız 81 il Türkiye turumuzun 14. şehri Kayseri'deyiz. Kayseri'yi gezmeye devam ediyoruz. Çifte Kumbet'ten bir sonraki noktaya doğru ilerliyoruz. Ama gitmeden önce fotoğraf çekiyoruz. Tabii ki. Max, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Max? Dizini mi yapıyor? Evet. Tuza ihtiyacı var çocuğun. Senin tuzundan faydalanıyor. Öyle mi? Gerçekten mi? Sahiplenen erkek tutuşu. Max bacağıma sarıldı. Yukarıda büyük apartmanlar, aşağıda vadi içinde eski evler. Yol kenarında mezarlıklar kalmış. Kayseri çok enteresan bir şehir ya. Evet. Ya Panagia Kilisesi'ne geldik. Bir önceki konum yanlıştı. O yüzden Oraya çekmedim ki. çekmedin mi Hayır. orayı? Aa, Germir Kilise diye bir nokta daha var haritalarda. Fakat yerinde yerler esiyor. Yani yanlış işaret. Çünkü kocaman bir site var orada. Haritalara düzeltme önerdik. Germir Kilise'de gözüken fotoğraflar da buraya ait zaten. bu yapıya kapısı bu arkadaşlar. Buradan giriyorsunuz. Bu merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz. Alan çok fazla hasar almış. Alanın hemen arkasında bulunan şu duvar yapısı da aslında mağaralar sevgili dostlar. Şurada bir geçiş var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama devasa bir çatlak var. Ve bu taraf yeni yıkılmış. Evet. Çok altına girmeyelim o yüzden. Oo, ne kadar büyük. Alanın içi çok yüksek. Aşırı büyük. Üstlerde renkler kalmış bak.
Evet, kenarlarda. Ya hiç koruma altına alınmamış, hiçbir çalışma yapılmamış. Aksine tahrip edilmiş çok fazla. Defineciler tarafından her yeri kazılmış arkadaşlar. Her yerini kazmışlar. Ama Hani her yerini. Yani bu kadar tahrip edilemez bir kültürel miras. Ve bunlar da çok eski değil bunlar. İnanılmaz hasar vermişler yapıya. Sonrasında da farklı amaçla kullanıldığı için hep duvar örülmüş. Farklı yerlere, şuralara, iç kısımlara. kızıyoruz ya bazı yerlerde kapısı kapalı yine falan diye, işte bu yüzden Evet. kapısı kapalı oluyor. Ya da işte para verip giriyorsun içeriye tadilatlar sonrası da. Ama baksan şeylerin, sütunların desen şeklinde oymalar yapmışlar Evet. sütunlara. Renkler çok canlı mavi. Çok Evet. güzel görünüyor. Ya şuradaki karşıdaki sütunların bile ortalarını deşmişler. İşte muazzam bir kültürel miras maalesef turizme kazandırılması gerekirken gördüğü hali içler acısı. Bu kadar büyük bir kilise çok özel bir yer olmalı bence. Değil mi? Yani Tadas'ın Tarihte özel geçmişini bir yeri olmalı. düşünürsek bence çok önemli bir yeri varmış buranın ama maalesef içler acısı durumda. Talas geçmişi çok çok geçmişe dayanan bir şehir. Şu karşıda gördüğünüz kaya yerleşimleri var oralarda hep. Eski yerleşimler var. Şurada bir kilise kalıntısı daha görüyorum hemen karşıda. Şu kısım, kayalık olarak gördüğünüz kısım aslında eski yerleşim arkadaşlar. Bu bölge çok önemli bir bölge ama görüyorsunuz yüksek binaların gölgesinde kalmaya başlamış ve maalesef ki böyle güzel yapıların hemen yanına villalar yapılmaya başlanmış. Yani kültürel miras dediğimiz şey bunlar arkadaşlar. 8-10 katlı binalar değil. Bunlar kültürel miras. Bu toprağın, yani bu coğrafyanın taşı toprağı altın denilen kısım bu tür yapılar. Yani siz orada 3 kuruş fazla para kazanacaksınız diye maalesef şu güzelliği böyle yüksek katlı binalara boğmayın. Yazıktır. Tarihi eski bir köprü. Tarihi Germir evleri. Eski evler. Şu anda bir tadilat kısmı var. Yol çalışmaları yapılıyor. Herhalde düzeltilecek buralar. İnşallah aslına sadık kalınarak yapılır. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niye çıktım? Niçin çıktım? Çıktım ama niye çıktım? Bir sorun bakalım. Şimdi şurası bir kilise arkadaşlar. Surp Stefanos Kilisesi. Evet. Kilisenin içine ev yapmışlar. Elektrik faturası gelmiş. Kimse ödememiş. Kapılar kapalı ama. Evet. Ziyarete açık bir yer değilmiş maalesef. Biraz önce görüntüden geçen teyze kapıyı açtı ve içeri girdi. Evet. Demek ki içeride bir ev var. Kapı numarası o yüzden. Evet. Ama kilisenin kalıntıları bu tarafta. Arka tarafı sırf arka Ama duvar orası da gözüküyor sadece. bütünleşiktir. Evet evet. Ama yaşam var içinde yani. Ziyarete kapalı, yaşamaya açık. Enteresan. O zaman Kayseri'yi gezmeye devam ediyoruz. Madem gezemiyoruz Evet. içerisinde, yaşam var. Başka duraklara doğru devam edelim. Yalnız evlerin yapısı çok güzelmiş ya. Evet. Yapılmış bir ev. Evet. Germir çok eski tarihe sahip arkadaşlar. Yani köprüye bakın. Bunların hepsi kültürel miras değil de nedir? Yazık günah. Görebildiğimiz kadarını görmeye devam ediyoruz biz de. Evet. Hey, Turizm Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı. Meşhur Ne yerlerin yapıyorsunuz? haricinde kalan yerleri de bir restore edilsin. Evet. Güzel olur. Yani Binalar, binalar, binalar. Erciyes'i seçebildiniz mi aradan? O kadar çok ve yüksek katlı binalar var ki koskoca dağ gözükmüyor. Hatta sadece Erciyes değil. Bir de Ali Dağı var onun yanında. O da gözükmüyor. Çok uzak gözüküyor ama
Harika bir vadi var aşağıda. Bu vadi az önce gezdiğimiz yere kadar devam ediyor. Kıyısından gele gele başlangıcına kadar geldik herhalde, değil mi? Evet. Daha devam ediyor da. Karşıdaki tepelerde yine mağaralar var. Ufak ufak yapı kalıntıları gördük. Ali Dağı. Ali Dağı'nı görebildik sonunda. Hemen arkasında da Erciyes kaldı şu anda. Yaman Dede Konağı'nı geçiyoruz şu anda. Enteresan sokaklara girdik. Burası da eski bir sokak. Ama güncel villalar da var. Evet. Konaklar varmış burada. Burası bu tarafın eski yerleşimi sanırım, Talası. Olabilir. Biz daha ne kadar gideceğiz? Biz daha gideceğiz. Sokakların daraldığını gördükçe gidecek miyiz emin olamıyorum. Ben Bursa çocuğuyum. Dar sokaklar bizim işimiz. Hey şoför. Çok büyük konuşmayalım gene de. Yalnız manzaraya bakar mısın ne kadar Evet. güzel. Tam dağı ortalamış bir sokak. Tabii Bursalı şoförlükte bir yere kadar. Maalesef ileride yol hepten daraldı. Bir kuşbakan abimiz de dedi ki hemşerim daha fazla gitme, çıkamazsın. Gidemezsin dedi. Biz de geri geldik. Evet, Yalnız bayağı Uludağ'dan aşağıya bakıyormuş gibisin, değil mi? Dağ yolu. kesinlikle çok Tam bir benziyor. dağ yolu. Sadece yerleşim buraya yakın. Şimdi gideceğimiz nokta neresi Gülden Hanım? Çok güzel bir soru. Aha, gafil avladım bildiğin. Çok güzel bir soru. Bilmiyorum ki, haritayı sen ayarladın. Evet, iyi ki de geri dönmüşüz. Bu alan bizim aracımız için daralıyormuş. Zaten çıkmaz sokak. Ama şuralarda falan manevra yapabilirdik. Ama oradaki rampa ve dönüş darmış bayağı. Evet, arkadaşlara Oo, dut. amme hizmeti yapayım ben hemen. Olmamış ki ama daha. Hayır olmuş. Hmm. Şuraya gidiyoruz. Yukarıda seyir terası varmış. Ve eski evler. Kafe. Biraz haritanın azizliğine uğramışız çünkü dibine kadar yol geliyormuş zaten. Harita bizi yanlış yere soktu. Evet, üst sokağa sokmasaymış bizi, buraya gelirdik muhtemelen. Evet. Galatasaray'ın Camii 1886 yılında Abdülhamit döneminde Tablıkaya Mahallesi'ne Rum Kilisesi olarak yaptırılmış. 1925'te de camiye çevrilmiş. Çok güzel bir mimarisi yok mu? Çok güzel görünüyor gerçekten. Oymalar, işlemeler. Bir zamanlar Rum Kilisesi, bir zamanlar ve şimdilerde ise cami olarak görevine devam eden bu noktayı da gezilen yerler listemize eklediğimize göre sıradaki lokasyona doğru devam edebiliriz. Evet, Talas'ı gezmeye devam ediyoruz. Biraz önce şu tepelerdeydik. Şimdi aşağılara indik. Şimdi Talas'ın tarihi Osmanlı sokağına geldik. Osmanlı Kültür Sokağı. Büyük Hun İmparatorluğu. Hun imparatorluklarından başlayarak günümüz Türkiye'ye kadar bütün Türk devletlerinin bayraklarını asmışlar. Konuşamadım da. Garden lounge'ları meşhurmuş. O yüzden her yerde kafeler var böyle. Evet, her yerde gardenlar. Yani ben de eski bir şey bekliyorum ama Evet, ben de eski evlerin olduğu bir yer gezeceğiz diye düşünüyordum ama. Bengü taşları olarak adlandırılan bir eser. Kimden? Orhun abidelerinden. Haritalarda Osmanlı Sokağı olarak geçen sokak. Buradaki tabelalarda Türkçe Sokağı olarak isimlendirilmiş yeniden. Çünkü her yer kafe olmuş, her yer işletme olmuş. Osmanlı Evet. Sokağı olarak adlandırılabilecek ne bir bina ziyaret edebiliyorsunuz, ne bir ev görseli görebiliyorsunuz. İşte bir tane Orhun yazıtının kopyasını koymuşlar meydana. O kadar. O kadar. Başka bir şey yok. Eski bir çeşme var orada. Çeşmenin
önü muhtemelen çöplük olarak kullanılıyor Evet. işletmelerden dolayı. Çeşme akmıyor. Akmıyor bile. Musluk bile yok üstünde o kadar. Duvarı kalmış sadece çeşmenin. Ya Bir de bura- tabela asmışlar. Esma Hatun Çeşmesi diye. Burayı kadar. es geçebilirsiniz. Burası tırt. Evet. Buraya gelmenizi Düşündüğümüz gibi gerektirecek değil. hiçbir şey yok ve inanılmaz derecede bir lağım kokusu var. Evet. Yani surat ifademizden anlayabiliyorsunuzdur belki. Çok kötü kokuyor. Bütün sokak. Ama yukarıdaki kilise, daha önceki gezdiğimiz diğer yerler, oralar muazzam. Evet. Gezi noktası olarak ekleyebilirsiniz. Ama bu Osmanlı sokağını yani gelmenizi gerektirecek bir şey yok. Yürüdüğümüz kadar bir yer sadece. Evet. Gezip görecek bir tarafı yok. Oh, o zaman karavana geri dönelim. kalacak yer bakalım. Kalacak yer bakacağız. Evim evim güzel evim diyor Max. Ve geldik. Gidiyoruz. Bir yerlerdeyiz. Şöyle kaldıralım. Nerelerdeyiz? Kayseri. Şehir merkezindeyiz aslında. Evet, şehir merkezindeyiz. Ondan Şehir sonra- merkezine geldik çünkü bir sonraki videoda şehir merkezini gezmeye devam edeceğiz. Evet, bizler sizleri ısındırma turu olarak Evet. Talas'ı gezdirdik. Kıyıdan dolaştık. Yaklaşık. Ben kötü bir şey yaptım ama şu anda. Ne yaptın? Bunları koyacak bir şey ayarlamadım. Ben yardımcı olayım sana hemen. Lütfen. Ne vereyim peki sana? Tabak. Tabak, çanak. Şu sağ. Ha, kırmızının altındaki tabaklardan herhangi birisi olabilir. Al bakalım. Teşekkür ederim. Şunu da şöyle yapayım size. Oo, hizmette sınır yok. Tabii ki. Neden? Çünkü ben de senin için bunları yapıyorum. Evet. Geç yukarı. Geç yukarı. Max balık kokularını aldı. Diyor ki o ne diyor? Gülden. Gülden Uzun diyor. zamandır balık yemeyince Şimdi sevgili dostlar, bizim fırınımız var ya artık. Biz sıyırdık iyicene. Fırında hamsi tava yapmayı deneyeceğiz. hamsi buğulama. Hamsi buğulama yapmayı deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Normalde Tolga et, balık, tavuk hiçbirini yemiyor. Eski arkadaşlarımız biliyorlar tabii bu durumu. Bazı standartları var. Mesela balıkta da Tolga'nın en büyük hatta tek standardı diyebiliriz. Evet. İçinde asla kılçık bulunmayacak. Asla hamsi ama. olsa dahi. Evet. O yüzden zaten ayıklanmış olarak aldığımız balıkların içindeki kılçığını da çıkartıyorum. Ve fırında, normalde de öyle yapıyorduk. Fırında buğulama şeklinde ama suyu olmadan, yani kızartma kıvamına dönecek şekliyle pişiriyorum. Bu şekilde yiyor Tolga balık. Uzun zamandır balık da yemedik. Şimdi fırında Evet. bir de balık deneyelim dedik. Tabii ayıklamam bitince deneyeceğiz inşallah. Bu nasıl bir dikkatli bakış. Max, pişmeden veremem sana da ama pişince vereceğim, tamam mı? Bak nasıl bir bakış Özlemiş bu. çocuk bile balık yemeyi özlemiş ya. Full odak. Yalanmayı görüyor musunuz? Evet. Max çok ayıp değil mi? Çok ayıp değil mi Max? Max yaklaşık yarım saat önce de mamasını yedi aslında. Ama hiç fark etmez. Yemek olsun yeter ki, güzel kokular olsun yeter ki. Kafaya bak, kafaya nasıl sallanıyor bak. Evet, o kadar kilitledi ki kendini. Ay. Yalnız iyi gezdik bugün ha. İyi gezdik, evet. Alışmışız yatmaya. Hamlamışız Hep Gülden keyif, Hanım. hep keyif. Vallahi bugün iyi İyi gezdik. gezdik gerçekten. Ya şehir içi trafiği yoruyor bizi. Kalabalık, Kalabalık. gürültü, egzoz. Stres bir yandan, trafiği bir yandan gerçekten yorucu bir olay. Yani şehir içinde yaşayan insanlar uzun süredir şehir içinde yaşamadığımız için gerçekten Çok yorucu oluyor. çok. Ama bayağı sallanıyor yani, bildiğim. O kadar kilitlenmiş ki. Şuradan şöyle elimi bir yanlışlıkla o tarafa uzatsam atlayacak direkt. Kesin. Hiç veriyor musun, vermiyor musun diye düşünmeyecek yani. Şuraya diyor çevireyim kafamı da diyor oradan nefes alayım. Tam bir eşek sıpası tam. Evet sana dedim. Tam bir eşek sıpası dedim. Çünkü tam bir eşek sıpasısın. Şuralarında dönerlerin var. Şuralarında oh.
Şimdi seni izleyen arkadaşlar Tolga mıncıklı onu diyorlar. Böyle mıncır mıncır yap diyorlar. Böyle böyle yap diyorlar. Şu ayaklarını, şu patilerini, şu burnunu muah diye Max'im diyorlar. Şehir içinde gezince Max'i yürütemediğimizi düşünebilirsiniz. Max bizimle birlikte gezmedi ama buraya geldiğimiz gibi önce Max'i yürüttük. Parkta bir gezdirdik Bu onu. arada gezerken de arada durdurup indirdik onu da. Evet. İhtiyaç saatleri dahilinde. Ama burada da bir yürüyüş yaptık hemen. O Max de kendi rutinini biliyor. Zaten Evet. eğer rutininde bir eksiklik varsa bunu bize hissettiriyor. Yani burnuyla dürtmeyi öğrendi. Burnuyla dürtüp bizi kaldırıp kapıya yönlendiriyor. 2 saatini aşmıyoruz ama ekstrem bir durumda da Evet. bu şekilde haber veriyor. Çünkü çok akıllı. Çok. Çok kuzu, çok. Şimdi şu görmüş olduğunuz bütün bu hareketler de acaba ben yemek kısmında balık yakalayabilir miyim? Değil mi? Evet, Her şeyi de açık vereceğim. etmeyelim değil mi? Çak. Evet. Vereceğim ama önce pişmesi lazım Max'cim. Değişik. Balığın yanına bir de salata yaparız. Of çok güzel olur. Salatalık çok malzeme almadık ama çok az Yalnız salata yaparız. kamyona geçince fırın mırın. Oo, daha neler yapacağız kim arada- bilir. Bu arada ilana teklifler geliyor. Evet. Siz bu videoyu ne zaman seyredeceksiniz bilmiyorum. Belki siz bu videoyu seyrettiğinizde belki karavanımız satılmış bile Evet. olabilir. Teklifler geliyor, yazışmalar yapıyoruz. Evet. Ee, Pazarlıklar yapıyoruz. Ciddi görüştüğümüz birkaç kişi var. Evet. Bakalım inşallah. Her an her şey olabilir yani. Aynen ha. Yani ben bu hafta özellikle aşırı umutluyum. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum inşallah. Hayaline kavuşacak bir kişiye gider inşallah. İnşallah. Ki biz de hayalimize kavuşuruz. Evet. Herkesin hayalleri gerçek olmuş olur. Aynen öyle. Yani çok fazla emek var bu karavanda arkadaşlar. Yani çok ciddi emek var. Çok ciddi araştırma var. Yani Büyük konfor var. o bambaşka bir şey zaten. İnanılmaz bir konfor var. İnanılmaz ferah bir sofa alanımız var. Masraf burada. yok. Tabii canım masrafsız. Yeni alan sahibi şurasını değiştireyim diyebileceği bir şey yok bence. Yok, Çünkü keyfi biz- durumlar ama masraf açacak hiçbir yeri yok. Hem Tabii, tabii, içinin tabii. hem dışının. Malum sarı sitede ilanımız günceldir. Şu an için söylüyorum bunu. Evet. Görüşmeler yapıyoruz. O esnada ne olur ne biter bilmiyorum. İlanımız günceldir. İlanımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yazdığımız fiyat son fiyatımız değil. Birçok videoda söyledik. Yine söyleyelim. Aracımızın bir boyaya ihtiyacı var. Evet. Bir boya masrafı var araçta. Bu gibi masrafları biz pazarlık payı olarak düşündük. Ona göre bir pazarlığımız da var. Evet, dış boya ve aküleri biz 6 yıldır kullanıyoruz. Akü masrafı olacak illaki alan kişinin. Şimdi bu yazın olmasa bile bu kış aküye ihtiyaçları olacaktır. O yüzden Aynen. onun gibi işte böyle yakın gelecekte masraf yapılması gereken şeylerin fiyatlarını pazarlık payına bıraktık aslında. Aynen öyle yani. Bunları da her görüştüğümüz kişiye söylüyoruz. Evet. Ya detaylıca bir açıklama yapıyoruz her görüştüğümüz kişiye ki akıllarında herhangi bir soru işareti kalmasın. Çünkü ben bir ürün alırken detaylıca her şeyin anlatılmasını isterim ki sonrasında Tabii karşıma bir sürpriz Bir çıkmasın. de güzel tarafı yazan 2 kişi Evet. ciddi konuştuğumuz karavanın neredeyse tüm geçmişini biliyorlar. Videolarda Tabii canım. şunu bunu izlemiştik gibi mesajlarından anladığımız kadarıyla. Ki karavanın evveliyatında kaç bin doları gördüğüne varana kadar Evet. bütün bilgilere sahipler. Evet. O yüzden biz detaylıca bir açıklama yazdık ilan linkine. Onun haricinde ekstra yine istediğiniz bilgiler olursa o bilgilere de yine detaylıca cevap vermeye çalışıyoruz. Aracın aldığımız günden bugüne kadar bütün servis kaydı elimizin altında mevcut Evet. kayıtlı olarak. Arzu edenlere onları da gönderiyoruz görmek isteyenler olursa. Yani şu anda 2 tane ciddi pazarlık aşamasındayız diyeyim. Hani ciddi Evet. sayılabilir mi? Sayılabilir aslında. Tabii ki. Pazarlık aşamasındayız çünkü. Hatta pazarlık aşamasını tamamladıklarımız bile oldu gibi. Evet. Ondan sonra bakalım ya kısmet arkadaşlar Evet. inşallah olur. İnşallah gerçekten hayalini kuran, rahat rahat kullanacak,
keyfini çıkarılabilecek birine gider. Ve ev konforunda yaşamak isteyen birine gider. İnşallah. Ben tam zamanlı yaşayacak olan birinin alması Evet. taraftarıyım ve bana öyle bir Evet. hissiyat da geliyor. En Ben de azından öyle düşünüyorum. çok uzun süre konaklamalar gerçekleştirebilir Arada bu görürüz, biz karavanda. de buluşuruz, Tabii karşılaşırız. yollarda denk geliriz. Dünya büyük değil. Tabii canım. İlan linkine ulaşmak isterseniz videonun açıklama kısmında bırakacağım ben ilan numarasını. O numaradan ilana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bazı hayallere kavuşmak için bazı hayallerimizden vazgeçmek gerekiyor. Bu bizim ilk hayalimizdi. Yoksa ilerleyip adım atamayız. Evet. Bundan çok memnunuz, evet, ama bir kamyon karavan bize çok daha fazla özgürlük sunacak. Daha Evet. fazla istediğimiz yerlerde vakit geçirebileceğiz. Daha fazla sistemin dışında kalabileceğiz. Evet, herkes şeyi düşünüyor, işte mazot çok harcayacaksınız, ama evet, belki diyorum, çünkü ona göre planlama yaparak rota belirlerken ona göre hareket edeceğiz ki biz bu karavan hayatına ilk tura çıktığımız günlerde mazot çok uygundu. 8 liralarda, 6-8 liralardayken 6 liralardaydı. bir anda dehşet zamlar gelip 14 liralara çıktı böyle 2 gün içinde falan. O zaman tanıdığımız herkes, bizi takip eden çok kişi, işte şimdi ne yapacaksınız, nasıl gezeceksiniz demişlerdi. Ona göre plan yapıyoruz. Mazotu 80 liralarda da gördük Evet. maalesef, biliyorsunuz, ama hala gezebiliyoruz. Kamyon karavanda da son düşüneceğimiz şey mazot. Evet arkadaşlar. Ama bize avantajları olacak. İşte ne gibi? Buzdolabımız daha büyük olacak. Derin dondurucusu olacak. İşte markete gitme, işte tuvalet boşaltma, su doldurma sıklığımız azalacak. Haliyle bunlara her zaman ulaşmak için hareket ediyoruz ve mazot harcıyoruz bunlar için de. Evet. Oradan bir kere mazottan tasarrufta bulunacağız aslında. Boşa hareket etmemiş olacağız. Yani şehir içine gitgellerimiz olmayacak. Evet. Yani doğada daha fazla vakit geçirebileceğiz arkadaşlar. Bütün sistemi ona göre planladık, tasarladık. Onun da tasarımı planı hazır. Evet. Ama biz mevcut bu karavanımızı sattıktan sonra aldığımız Unimog'da ya da kamyonda artık hemen karavan haline getirip dolaşamayacağız. Bir müddet kamyon kasasında yaşamaya devam edeceğiz. Kamyon kasasında. Evet, Şu an doğru arkadaşlar o söylüyorsun. kasayı görüyor. Evet, doğru söylüyorsun. Bahsettik bundan da pek çok sefer. Çünkü Evet. yani öyle Çünkü bizim gerçek bu. karavanı satışımız ve alabileceğimiz kamyon bütçesi aynı neredeyse. Kafa kafaya. Hatta aynı bile değil de indirim isteyeceğiz falan filan olacak. Evet. Şöyle Evet. biraz yakınınıza geleyim dedim ben. Yüzüm aydınlığa kavuşsun. Biraz karanlık olmaya başladı içerisi. Evet. Ben hiçbir şey yapmadım Max. Masumum. Neden bahsedeceğimi unutturdu bana çocuk. Kasada yaşayacağız. Kasada yaşayacağız. Yani Kasada Blanca. kasa. Çok teşekkür ederim. Şu an hafızamın içine çok güzel harmanladım yani. Yani hani ay Max, arkadaşları düşürdün. Bak, arkamda geçti, arkama beni dürtekliyor. Neden dürtekliyor? Diyor ki hadi şundan bana biraz bir şeyler ver. Bak şimdi geçti Daha bildiğimin olmadı. yanına. Daha yapıyorum. Şimdi, kasada bir göçebe hayatı yaşayacağız o aracın kasasının içerisinde. Çünkü şundan bahsedecektim. Kasa değil arkadaşlar. Güldenimi hemen kareye sokayım. Güllerimi de alıp. Tabii Güldenimi de alayım. Kasa değil aslında mevzu. Bundan 3 ay önce 1 milyon 250, 1 milyon 350 ve 1 milyon 750 bandında birkaç tane Unimog vardı. Ama şu anda o Unimog'ların fiyatları 2 milyon. 2 milyon 200. Evet, hepsi zamlandı. Hepsi zamlandı. En düşüğü 1 milyon 750 1.850'ye çekti fiyatını. Evet. En düşüğü. Yani inanılmaz bir şey var ortada. Piyasa zaten çok saçma. Aşırı saçma bir piyasa var. Benzer araçlar çok saçma rakamlara satılıyor. Hani aynı Unimog'lar otogalerilerde mesela 2 milyon, 3 milyona satılan Unimog var şu anda. Evet. 2001 model. Maalesef öyle. Yani kamyona yetişebilirsek ne hala. Yetişiriz. Karavan yapma kısmını o yüzden yapamayacağız başlangıçta ve Evet. arka kasada, Tolga'nın da dediği gibi kasada bir düzenek yapıp ona göre hayatımızı idame geçici bir ettireceğiz. şeyler yapacağız. Zamanla yavaş yavaş istediğimiz düzene çevireceğiz onu.
Önce bir dört duvar. Ondan Evet. sonra işte içine bir kanepe atarız. Bir şey yaparız. Bir şey. Yani bu süreçte de birçoğunuz şey düşünebilir. Ya ne yapacaksınız? Sabit bir yere mi geçeceksiniz falan diye düşünebilirsiniz. Hayır, sabit bir yere geçme niyetimiz yok arkadaşlar. Evet. Kamyonu aldıktan sonra kamyonun kasasında yaşamaya devam edip yolda olmaya devam edeceğiz ve ev konforunda kalan 81 il Türkiye turumuzun kalan kısımlarını gezmeye devam edeceğiz. Evet. Bir şey değişmeyecek yani. Evet. Sadece bizim yaşam konforumuz bir tık değişecek. Evet. Bu da bir tık yani hani belki tamamen kurulu düzen olmayacağı için bunun gibi portatif belki işte bir mutfak ayarlayacağız bir şekilde. Kamp Ne bileyim mutfağı işte kamp ocağımız falan mutfağı var ya. şeklinde. Yatak vesaire gibi durumlar. Dolap gibi bir şey olmayacak. Belki box'larda idare edeceğiz falan filan gibi. O yüzden konfordan birazcık ödün vereceğiz ama zamanla Yani onları da tamamlayacağız hani tabii ki. ondan sonrası da nasıl olacak, nasıl edecek hiçbir bilgimiz yok. Çünkü Evet. hiçbir birikimimiz yok. Evet. Yavaş Yani yavaş olur yavaş ya. yavaş bir şekilde çözeceğiz onu da. Belki diyorum, belki sponsorluklar devreye Evet girecek. olabilir. Belki öyle bir İhtiyacımız şey. olan malzemeler olacak sonuçta. Sallıyorum yalıtım. Sen yalıtım demeden önce ben bir ışıkları organize edeyim. Karanlıkta kalmayalım Tamam. bence. Bir küçük Köpüşler köpecik. var. Şuraları biraz kısayım. Kafaya dikkat. 1, 2, 3. Kafaya dikkat. 4. Aydınlandınız. Çok güzel oldu. Evet bence de çok güzel oldu görebiliyorum Şimdi artık. sen yalıtım dedin ama kenarları biz profil kaynaklı dönmeyeceğimiz için aslında yalıtıma ihtiyacımız yok. Hı. CTP Ha, o yok benim kalın. aklıma şeyden geldi. Mesela biz bu karavanı yaparken değil aslında yaptıktan sonra paylaşımlar yapıyorduk ya. Hı hı, İşte Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta. hı hı. Ne zaman işte yapım süreciyle ilgili bir paylaşım yapsak hemen yalıtım firmaları yazıyorlardı ya. Evet İşte bizimle hatırladım. çalışmak isterseniz size yardımcı olmak isteriz falan filan diye Evet, böyle bir sürü şey geliyordu ya oradan geldi aklıma anladım. aslında mesela Hatırladım. yalıtım o yüzden söyledim. Doğru. Belki de diyecek gibi firma ya da firma değil firmayı tanıyan birisi Hı hı, ya öyle brandalı olmaz. İşte bizim bilmem kim Ahmet abi kabin yapıyor. hı hı. İşte onunla bir görüşün. Tabii. Yardımcı olur diyecek belki. Belki firma sahibi yazacak. Aynen öyle. Ya bu tür Bu tür sponsorluklara yok demeyiz artık. evet. Ya, Kamyonda tabii ki o kurulu düzene ve ne derler ona konfora ulaşana kadar. Yoksa biz yıllarca göçebe olarak devam tabii ederiz yani herhalde. öyle bir şey olursa çok Tabii güzel ki. olur. Yani dört duvarı çözsek mesela başlangıç Evet. olarak harika olur. Bir de şöyle bir şey var. Araç sesi ne kadar gelecek bilmiyorum ama Gelmez o kadar. bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz bu konuları tabii kendi aramızda da konuşuyoruz. Yani nasıl bir yol izlemeliyiz diye. Eğer iş o raddeye sponsorluk arama olayına giderse biz zaten sponsor aramayacağız arkadaşlar. Biz yol arkadaşı istiyoruz. Yani bizim ikimizin de fikri o. Biz Evet. yol arkadaşı istiyoruz. Çünkü biz sizinle birlikte o yola çıkmak istiyoruz. Madem öyle bir durum söz konusu olursa, ya eğer olursa. Tabii canım babasının hayrına kimse sponsor Tabii olmaz. canım Bize yani. reklamını yapmak için sponsor olurlar. İnşallah işimize yarayacak işte kabindi ne bileyim kullanmak istediğimiz malzemelerdi. Tabii. Yoksa hep söylediğimiz gibi bizim kullanmayacağımız ve işimize yaramayacak bir malzemenin tanıtımını da yapmayız. Karavanımıza da koymayız. Kullanmayız da. Yani Bana bir poşet. sana bir poşet hemen. Çünkü bunu tam bağlayamıyorum ve kokabilir çöpte. Şöyle ben de bağlıyorum. Bir de bununla dökeceğiz artık yapacak bir şey yok ama. Lavabomuz zaten dolu. Yarın muhtemelen boşaltırız onu. Kokar mı dedim ama Yok ya bir şey kokmuyor olmaz. çok. Biz devamlı sirkülasyon Evet. oluyor yani çok şey olmaz ondan. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan size deterjan. Tamam. Oo. 18 kişilik yemek takımı yıkamayacağım. 2 tane el yıkayacağım. Emek var burada emek.
Yemek olmadan Ama- yemek olmaz. Bir şey diyeceğim, bak şuralarda kılçık var. Kılçık değil onlar. Ne onlar? Kılçık orada değil, kameranın arkasında şu anda. Çok ayıp. Bence de çok ayıp. Değil onlar kılçık, merak etme. Ben daha onları yerleştireceğim ya. He. Dizeceğim ya tek tek. Hı hı. Dizeceğim ya. O arada kontrol edilecek onlar Ha, tekrar tamam. canım. O zaman cansın. Harikasın. Şunu da açalım. Arkadaşı kurtarayım ben senden. Onu benden kurtar. Yok, Max'e doğru vereyim onu. Aldık. Bunları da kullanacağız. Şunları da şuraya kaldıralım. Evet. Hazırsınız mı? Biz hazırız. Çok merak ediyorum nasıl olacak ve çok acıktım. Şey, Aldım. evet. Anladım. Spasifis. Sıpı sıpı. Şunu ısınmaya koyacağım tekrar. Tamam. O yüzden onu alalım dedim. Ama şimdi buraya alayım ki balıkları dizebileyim ben ona. Tamam. Canım. Al canım. Ona kullanacağım yine. İçini Hmm. kirletmeyelim tencerenin o yüzden. Tamam. Tamam mısın? Evet. Teşekkürler. Bakayım. Kılçıkmış gerçekten. Gerçekten Ben kılçıkmış. dedim, biliyorum da diyorum. Biliyorsun da diyorsun, evet. Benim travmalarım var arkadaşlar. Balıkla, etle ilgili travmalarım Hani var. diyorlar ya, çocukluğuna inmek lazım. Tolga'nın inmeye gerek yok. O zaten hala var, onun çocukluğundaki Evet. travmalar. Hala var. O yüzden böyle çok şey yapamıyorum. Bak bir tane daha yakaladı hemen. Aslansın İşte be. bakıyoruz, kontrol ediyoruz. O yüzden benim yaptığım balığı yiyorsun bence. Evet. Bence yani. Yoksa Ha. zorla mı yiyorsun? Yok yok, güzel oluyor. Güzel yapıyorsun. Sen de kıl kuyruksun benim gibi. O Tencere yüzden, yuvarlanmış, kapağını bulmuş. evet, o yüzden rahatım yani. Doğru. Ya ette de öyle. Hani tamam, benden daha fazla yağlı tarafını seviyor etin ama ben hiç sevmiyorum. Bana nazaran Benim- sen yiyebiliyorsun. Hayır, yağlı etten bahsetmiyorum. Yağlı tarafını dedin aşkım. Hayır, hayır, anlamıyorsun şu anda beni. Ben ete direkt nötrüm ya zaten. Evet. Sen nispeten yiyebiliyorsun ya. Ben et yiyorum, evet. Evet, Yağlı tarafını yani. yemiyorum ama Ama- asla. Senin o kıl kuyrukluğun Evet. ette de var olduğu için yağına, sinirine varana kadar ayıklıyorsun. Onu demeye çalışıyorum. Ben de o yüzden rahatlıkla yiyebiliyorum. Doğru söylüyorsun. Yani. Doğru, doğru. Ben jiletle etin sinirlerini ayıkladığımı biliyorum ya. Evet. Bıçak yetmeyince jiletle yani bayağı. Ya dostlar, ay, bir bakıyorsunuz aslında biz bu videoyu yayınladığımızda bir karavan sahibi değiliz. Olabilir. Sadece bir kamyon sahibiyiz. Evet. Şu andaki en büyük düşüncemiz o. Evet. Ve ne Karavanı alacağım? verdiğimiz an bizim eşyalarla dışarıda kalma. Evet. Ya- Ve diğer işte kamyonu bulup alana kadarki süreç. Bir de ben şey yapamıyorum. Belki birçoğunuz bunu yapıyordur. Ya da yapanlarınız vardır ama bilmiyorum. Ben mesela şimdi o Unimog'ları tek tek arayıp pazarlık yapamıyorum. Evet. Çünkü cebimde para yok. Cebimde para olmadan pazarlık yapamıyorum ben. Para Yani- olunca da pazarlık yapamıyoruz ki biz. Neyse onu alıyoruz. Aynen, o da Alacağımız var. bir şey olduğunda. O kısım da var. Pazarlık konusunda da hani pazarlığı Hiç çok iyi yaparım beceremiyoruz öyle şeyleri. diyen biriniz varsa vallahi benimle gelin yani. Kamyon almaya bize yardıma gelsin. Ya. Hani arayıp adamla işte en son kaça bırakacak, ne olacak, ne bitecek konuşamıyorum. Çünkü karavan kaça satılacak o belli değil. Evet. Yani bizim kafamızda son bir rakam var. Onun altına inmeyeceğiz. Ama Ama arayıp konuşmak için elinde para olması lazım Yani- dediğin gibi. adam desek tamam Tolga bir hafta içinde alacaksan gel şu rakama veriyorum Evet. dese ve o esnada bizim pazarlık yaptığımız arkadaşlar hayır almıyorum Ya vazgeçtim her şey bütçemi olabilir aşıyor aşkım. dese. Bu dünyada ölüm var, kalım var yani. Tabii Sen canım. anlaşırsın, anlaşamazsın. Gidersin, Aynen beşer öyle. şaşar insan. Yani. Birçok örneğini gördük şimdiye tabii kadar. canım ya. Sen anlaştım diye gidiyorsun, yolda adam fikrini değiştiriyor. Ben başkasına sattım diyebiliyor yani. Tabii. Bu zamanda Var. böyle işler. O da var. Ya çok ev teklifi falan geldi. Bilmiyorum bahsettik mi bundan da. Hayır.
Ankara'da bir ev teklifi geldi 3 artı arkadaşlar. 1 dubleks. 3 artı 1 dubleks ama yani ev teklifi, takas, çok sağ olun. Çok fazla Ev, takas arsa. teklifi geliyor. Ev, arsa ve araba şu an üçledik. Yani üçledik onu. Hatta ve Çek. hatta dolandırıcılığa kadar gitti. İş, çek teklif eden bile oldu. Evet. Yani neden dolandırıcılık diyorum? Arkadaşlar, inanılmaz bir çek dolandırıcılığı var araç satışlarında. Biz şundan dolayı dolandırıcı olduğuna getirdik. Çünkü direkt istediğimiz rakamı veriyor bize. Evet. Hiçbir şey sormadan, hiç Bu bilgi mümkün sormadan, değil. etmeden. Böyle bir ticaret şekli yok. Evet. Yani direkt istediğimiz rakam, işte kalanını hallederiz sizinle, işte bir de şey olarak işte bilmem ne turizm firması isimleriyle size Evet. geliyorlar bunlar. Aman ha, hani evinizi, arabanızı, bir şeyinizi satarken çok 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 dikkat edin. Bu işler inanılmaz hat Evet. safhada, yani dolandırıcılık kısmı. Maalesef öyle. Yani Gülden firmayı falan araştırdı. Gülden diyor ki ya firma çok iyi, bak bu adamlarmış işte 3 kardeş, yok şunlar Evet. bunlar falan fişman. Firma ismim var. Evet. Kişilerin fotoğrafları da var ama size mesaj atan kişi o firma mı bilemezsiniz tabii ki. Bilemezsiniz. O firmaya ait numaralar değil mesela, paylaştığı Tabii. 2 tane numara firmaya ait numaralar değil. Bir de yani hani direkt istediğimiz rakamı vermesi Şunu elimden alır mısın bizi canım? Şuraya bak, görüyor musun? gördüm. Bizi şüphelendiren kısım. Bir tane olmadı, koptu. Aşağıya Aldım doğru bir bak. tane. Göremiyorum onu şu anda. Dur. Açı değiştireyim. Ben de elimi değiştiremiyorum. Tamam. Sular damlamasın diye. Gördüm. Gördüm. Tamam. Gördüm. Gördün de aldın mı? Alacağım Devam mı? şimdi. Dur. Bu işaret parmağında. Bir tane de şu. Kılçık var. Evet, Tamam. kılçık. Şunu şuraya Atamıyorum koyayım, elimden. Ötekilere bulaşacak tekrar. Tamam. Teşekkürler. rica ederim. Hani inanılmaz bir dolandırıcılık durumu söz konusu. O yüzden arkadaşlar aşırı dikkatli olun. Yani dolandırıcıların bu konuda insafı yok. Maalesef ki yasaları inanılmaz iyi biliyorlar. Yasalardaki bütün açıklara hakimler. Yani çok 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 dikkat edin. İkinci kata geçtim ben de. Evet, harikasın. Çok hızlısın. Yarım kilo olunca hızlı. Yamulmuş bir Max. Yamulmak üzere bir gülden. Son can havliyle balık yapıyordu. Yalnız kitap gibi yaptın ha. Çok güzel oldu. Her Nasıl? zamanki. Ansiklopedilikteki ansiklopediler gibi düzgün duruyor. Meydanlar olsun. Set halinde direkt. Ocaküstü fırınımız şu anda ısınma seviyesine ulaştığını düşünüyoruz. Evet. Ondan sonra o ısına dursun. Birazdan bunlarla buluşacak. Ama biz ne unuttuk? Limon almayı unuttuk. Limon suyumuz var diye. Evet. Limon suyu deyince şimdi arkadaşlar düşünebilir. Limon suyu mu kullanıyorsunuz? Doğal limon kullansanız diye. Bizdeki gerçek limonun suyu. Evet. Yani limon alınıp sıkılmış, şişeye konmuş. Doğal, tortulu, hatta çekirdekli limon suyu. Ama bunun üzerine soğan dilimi ve limon dilimi koyuyorum normalde. O yüzden limonun eksikliğini hissediyoruz. Yoksa limonumuz var sayılır, suyu var. Evet, suyu var. Üstüne sıkarım birazcık, birkaç damla damla gibi. Pişerken de tat versin. Ve son balık da yerine yerleştiyse hazırız. Soğan koyacağız, yağ koyacağız. Önce ellerimizi bir yıkayalım ama yine, değil mi? Salata yapacağız. Evet, önce soğanı koyalım, yağını koyalım, atalım onu, fırına atalım. O arada da biz salatamızı yapalım ve yemek yiyelim. Max kesinlikle soğan seviyor. Ya bak, soğan soymaya başladım, Deminden geldi beri başına. uzaktaydı. Soğanın kabuğunu kestiğim an geldi. Cips falan mı zannediyor acaba? Çıtır diyor ya keserken. Vallahi bak, anında geliyor soğan kesince ya. Olabilir. Şimdi ben şurayı hazırlayayım. Limon olmadığı için soğanı bir tık bol koyuyorum. Tamam. 1, 2, 3, 4. Çok da bol olmadı. Aslında aynı oldu. Evet. Tuvaletimiz daha çıkmış ama. Max geçti. Evet. Tuvalet kağıdı düşmüş esas oraya.
Ben ne almaya eğildim buraya şu anda? Hadi Ya. bakalım. Salatalığı sana vereyim. Ver. Onu da kullanacağız şimdi. Hoppa. Şuradan bir yağ bıçağı alalım. Akşam ezanı Ay. okundu. Herkes evine. Bizde öyle bir şey vardı. Sizde var mıydı? Vardı tabii, akşam ezanından sonra sokağa mı çıkılır? Hiç. Sokaktaysan da eve dönme saatidir akşam ezanı. Tabii. Sokakta büyüyen çocukların altın kuralı bu. Salataları ben kabuklarını alayım mı? Al. Nereye keseceksin peki onları? Şunu yıkamam gerekiyor benim önce. Ben onların kabuklarını alıp kenara koyacağım. Sen sonra doğrama kısmına geçeceğiz. Peki. Hızlandırma açısından. Ne unuttuk? Tuz. Senin elin kuru değil mi şu anda? Evet. O zaman getir avucunu. Benimkiler nemli, hala yıkadım. Serpersen. Evet. Evet. Bu tarafa biraz daha. Tamam. O zaten suyu koyunca yayılacak. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi yağı kaldırabiliriz. Hop. Niye kaldıramadım? Çıktı mı gelmiş? Evet. Bunu artık koyuyorum. Tamam. Göstereyim mi nasıl yaptığımı? Göster arkadaşlara. Şimdi şu soğanları şöyle koyuyoruz. Üzerlerine margarin koyuyoruz. Gözüküyordur umarım. Aralarında kalan boşluklara da normalde limon dilimleri koyuyoruz. Çok güzel bir mayhoşluk veriyor ama ben şimdi limon suyu sıkacağım onlara. Suyuyla birlikte biraz. Bir de ne yapıyoruz? Çok az su koyuyoruz. Çok az ama. Balıkları geçmeyecek kadar. Evet. Nem katsın azıcık. Balıklar zaten kendi suyunu salıp geri çekecek. Çok su koyarsanız buğulama gerçekten sulu halde kalıyor. Ama biz kızartma gibi sevdiğimiz için iyice geri çekmesini sağlıyoruz. 4 tane salata yeter. Ne? Fazla mı? Fazla tabii aşkım, ne yaptın? Tamam, bunu Ha, biz mecliste soymuşsun yeriz. artık, yapacak bir şey yok. Dur, tamam. Ben de diyorum hırs ne soyuyor bu kadar çok. Güzel Çok geldi. tabii aşkım. Neyse, yeriz salatayı, bir şey olmaz ona da. Bir koca kase salata yapacağız herhalde. Bunun sapı da ısınıyor. Bunu bir... Burada değilmiş, buradaymış. Max Tolga salata yiyor. İster misin salatalık? Salata yiyeceğim mi? Gel. Salatalık yiyor Tolga. Geç bakalım. Soğuk değildi ama değil mi salatalıklar? Değil. Soğuk olsa yer de. Belli olmaz, gene Gel yiyebilir. Buraya. Max salatalığı çok seviyor. Ama yazın seviyor sadece. Vakti zamanında yiyor her şeyi çocuk. Evet evet. Sadece yazın ve özellikle soğuksa büyük bir keyifle yiyor. Evet, burası tamam bence. Ve kapatıyoruz. Bulaşıklarımızı yıkayıp salata yapmaya geçebiliriz. Salataları yaklaştırayım mı sana? Bunlar da olur. Önce şunları halledeyim. Keserken görmezsem olmaz o. Yani görmeden kesemiyorum henüz. Vay 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 Kayseri be. 14. şehir bitiyor. Az kaldı. Bak, Çünkü şu videonun Hı. şu saniyesinde Hı. denk gelen Selin diyecek ki Tolga niye? sen soğan mı yiyorsun diyecek. Ama Tolga soğan yiyor. Evet. Belirli şartlarda yiyorum arkadaşlar. Yemek için de yemiyorum soğanı. Yemeğin içinde büyük parça olunca yemiyor. Yani sulu selli yemek kısmında böyle parça parça soğan varsa geçmiş olsun. Evet. Afiyet şeker olsun yiyenlere.
Ama mesela bu soğanı salatada yerim. Bayıla bayıla. Evet. Mesela sırf soğan da yerim. Nasıl yerim? Bak o soğanı böyle şeye koyuyorsun. Tabağa koyuyorsun. Hı. Ondan sonra bolca hani soğanlar gözükmeyecek derecede limon döküyorsun oraya. Tamam mı? İyice bir yoğuruyorsun bunu. O soğan bütün zerreleri o limonu emiyor. Limon, tuz, Evet. zeytinyağı. Limon, tuz, zeytinyağı, evet. Ayrıca bir de pul biber. Eğer acıysa pul biber, bak isot değil pul biber. Acıysa pul biber, onunla da bir harmanlıyorsun. O böyle ağzım sulandı. E, Soğan kendi suyunu salıyor bir yandan da tabii ezerken. tabii o limon Şimdi- suyu böyle kırmızılaşıyor. Evet. Pul biberden kaynaklı olarak. Ondan sonra var ya, yemeğin yanında soğan sevmeyen adam yer. Evet. O kadar diyorum. Salatada da şöyle tuz dökebilir miyiz? Dökeriz. Lütfen. Tuzla birlikte ovuyoruz ki soğan kendi suyunu salıyor. Avucuma dökebilirsin. O kadarla olmaz. Tamam, hop hop. Neyse, fazla Tuz iyidir, bir şey olmaz. Şöyle şöyle ovuyoruz ve soğanı eziyoruz, çıkartıyoruz suyusunu. Kokusu da çıkıyor, suyu da çıkıyor. Evet. Yedikten sonra da kokusu ağzınıza kalmıyor böyle olunca. Herkes biliyordur ama bilmeyenler vardır. Benim dediğim şekilde de ağızda koku yapmıyor Evet. diye tahmin ediyorum. Yok yok, yapmıyor. Yani sevgili Selim, ben soğan yiyorum ama belirli şartlarda. Vay Kayseri vay. Yalnız hani Bu biber de Kayseri'den- güzel acıydı bu arada. evet, Biliyorum Kayseri'den ben. çok etkilendim ben bu arada. Evet, Sen salata yaparken onu da Kesinlikle. araya ekleyeyim dedim. kesinlikle öyle. Çünkü şu güne kadar kaldığımız bütün lokasyonlar harikaydı. Gezdiğimiz yerler çok güzeldi. Kayseri'nin doğasına bayıldım. İnanılmaz güzel. Tam bizlik. Doğada vakit geçirebildiğimiz için çok sevindik. Evet. Şehir kalabalığına bulaşmadan şehir içinde konaklayabildik. Ki bu akşam da öyle konaklayabiliyoruz. Evet. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Gürültü patırtı yok. Şimdi bir tek Kayseri'de gitmek istediğimiz ama gitmediğimiz tek bir lokasyon var. Birine de gittik ve göstermedik. Evet. Birine gittik, göstermedik. Birine de gittik ama Yoldan geri döndük. yoldan geri döndük. Evet, onlardan da bahsedebiliriz Ki burada. iyi ki de geri dönmüşüz. Çünkü Evet. biz Akköy taraflarında yakalandığımız yağmurda Evet. Kapuzbaşı şelaleleri arkadaşlar. Değil mi? Yanlış Evet, doğru telaffuz söyledin. etmedim. Kapuzbaşı şelaleleri. Biz Akköy tarafında, sizin Kayseri ilk videosunu izlediğiniz yerde inanılmaz bir yağmur yağmış. Kapuzbaşı şelalelerinin orada bayağı bir toprak kayması falan yaşanmış. Evet. Biz aslında ilk konum olarak Hürmetçi Sazlığı'na gittik. Kayseri'ye girdiğimiz gibi Torosları açtık Mersin'den. Hürmetçi Sazlığı'na gittik. Hürmetçi Sazlığı mı orası? İlk gittiğimiz. Ay, Hı. Hürmetçi diyorum ya. Sultan Sazlığı'na gittik. Evet. Sultan Sazlığı çok güzel bir yer. Oradan videoya başlatırız diye düşünüyorduk. Fakat o kadar çok sinek vardı ki İnanılmaz zaten derecede. araçla girebildiğimiz bölümü çok az bir bölüm var. Yoksa geri kalanı Milli Park tarafına denk geliyor. Ücretli o taraf. Girebildiğimiz yerde de araçtan inmedik bile. Bırakın araçtan inmeyi, cam açmadık. O kadar fazla sinek uçuşuyordu ki yani durmak mümkün değildi. Oraya öyle es geçip direkt Kapuzbaşı tarafına döndük. Evet. Ve Mersin'den yola çıktığımız ilk akşam olduğu için komple biz Torosları aşmıştık o tarafta. İşte Tarsus tarafından sonra Torosları aştık. Toroslardan Niğde'yi aşıp Aladağları aştık bir de bir yandan. O yorgunlukla Yahyalı'ya doğru devam edelim Evet. ki Kapuzbaşı şelalelerine gidelim dedik. Akşam oldu. Yahyalı'nın çıkışına kadar gittik hatta. Orada Evet. bir benzin istasyonunda kaldık. Kapuzbaşı şelalelerine 65 kilometre yolumuz vardı. Ve tırmanışların asıl başladığı yer orasıydı. Aynen. O kadar yol gittik, dağa tırmandık, mazotumuzun dibine vurduk vesaire vesaire. O akşam harita incelerken bir baktık ki karavanla Kapuzbaşı şelalelerine giriş ücreti 450 lira olmuş. 2 ay, 3 ay önce gidenler hiç ücret ödememişler. Ama yeni sezonla birlikte 450 liraya çıkmış. Karavanla girmeyeyim diyemezsiniz. Çünkü Milli Park girişinden bu rakamı ödemeniz gerekiyor. 65 kilometre Evet. dağa tırmandıktan sonra
bize de açıkçası oraya girip o parayı vermek, sadece şelale görmek için çok da cezbetmedi. Aynen öyle. Çok güzel bir yer. Evet, çok merak ettiğimiz yerlerden biri. Hatta belki de listemize ilk eklediğimiz ilk sıralardaki yerlerden biriydi ama 450 lira. Arkadaşlar hesaplı gitmek zorundasınız. Çünkü şimdi birçoğunuz biliyorsunuz biz asgari ücretin altında bir gelirimiz var. Bu gelirimiz, ikimiz de çalışmıyoruz. Sabit bir gelirimiz yok. Ev kiramız vesairemiz, yartımız, yurtumuz yok. Zaten evimiz yok. Sattığımız parakort bilekliklerimiz var. Sattığımız parakort tasmalarımız var. Ve YouTube gelirimiz var arkadaşlar. Bunu da topladığımız zaman asgari ücretin altında bir şeye çıkıyor. Evet. Plan, proje bizim için çok önemli. Ekstra masraf yapmamak bizim için çok önemli. O yüzden de hem ekstra git gelde 120-150 kilometreye yakın bir kilometre yapmamak için, hem ciddi tırmanış yapmamak için, hem orada ekstradan bir 450 lira para vermemek için. Evet. Yani totale vurduğunuz zaman mazotu da dahil ettiğinizde nereden baksanız 1000-1250 belki 1500 lira gibi bir rakama çıkacak bu iş. Yani Ki aslında oraya gitmek için yolumuzu dağ taraflarından devam ettirdik. Evet. İleriye devam etmedik ama o kadar da değil. evet, yani 1500 lira demek hani bir haftalık birçok ihtiyacınızı karşılarsınız Tabii. marketten. Bazen market alışverişimiz haftalık daha az tutuyor. Evet. Devir hesap kitap devri arkadaşlar. O yüzden o tarafları gezip göremedik arkadaşlar. Daha güzel şeyler gördüğümüzü düşünerek şimdiye kadar çok da şey yapmıyoruz. Evet. Ama yerlerin isimlerini de geçirelim tabii ki. Oralarda Gezip görmek var. isteyenler için örnek olsun oralarda. Gösteremedik size tabii biz gidip ama gidebilenler. Fokur fokur ses geliyor onun içinden. Evet, kaynıyor çünkü. Hmm. Suyu var ya. Kaynıyor ve çıtırdıyor. Şurada da görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yatağına kafasını koydu ya. Evet, yastık olarak kullanıyor yatağı. Yazın geçmiyor. Kışın yataktan inmedi. Evet. Ama yazın geçmedi yatağa. Sıcak Sıcak geliyor geliyor herhalde. herhalde. Evet, yer daha serin geliyordur. Ahşaba basıyor, yatıyor. Evet, salatamız hazır gibi. Suyu yağını, limonunu sonra koyarız. Tamam. Balıkları bekleyeceğiz şimdi birazdan. Kamerayla savaş halindeyiz. Şundan Evet. dolayı kamera aşırı ısınıyor ve maalesef ki GoPro'nun bir sıkıntısı bu. Evet. Kamera sıcak havalarda Rüzgar ısınıyor. almazsa ısınıyor ve kapatıyor kendini. Yani onunla savaş ediyoruz devamlı. Evet. O yüzden yine yerimiz değişti. Sen bir şey diyordun. Diyordum, kiliseyi diyordum. En azından bozmamışlar. Evet, içinde yaşıyor. Biz ziyaret edemiyoruz. Dışarıdan görebiliyoruz biz kısmen ama öteki kafeleri görünce Tabii canım, orası hiçbir en şey kaldı azından doku yanında. orijinal haliyle korunmuş, kıyısından köşesinden de olursa geçtik gördük diye. Yaşam devam ediyor diyebiliyoruz. Vadi içinde oluşu çok güzel bir yer ama işte o vadiyi koruyamamışlar. Eski evler var, mağaralar var. Ama aralara girmek için yürüdük ya kilisenin Evet. yanından. Başkasının evinin bahçesine çıkıyorsun. Mutlaka ara sokaklar vardır ama bu sokaklarda kaybolmak lazım oralara ulaşmak için. Ya da belki de oralarda yine evlerin bahçelerinde kaldılar. O yüzden o taraflara yürümedik. Ama yukarıdan baktığında Çok güzel. vadi kısmı çok güzel Yani gözüküyordu. Ihlara Vadisi'nden hiçbir farkı yoktu Evet, bence. evet. Yerleşim devam etmiş orada. Kilisenin olduğu taraftan baktığımız Evet. zaman biz hani fark Direkt edebilen gözüküyordu. dikkatli gözler fark ediyor onu kesinlikle. Evet. Ama muhteşemdi. Vadi Ben ta çok en başa beğendim. kadar devam ediyor ve işte otoyol geçiyor içinden. Evet. Ihlara Vadisi'ni düşünsene böyle geliştiğini Evet. bu kadar. Oradan bir otoyol geçiyor altından. Su Çok gitmiş. güzel. Her vadinin içinde olduğu gibi orada da su vardı muhtemel. Ya, şimdi yolda biz Gülben'le de konuştuk. Bazı bölgelerin tarihi dokusunu Kültür Turizm Bakanlığı ve Şehircilik Bakanlığı'nın Evet. koruması gerekiyor. Bu bakanlıklar bununla yükümlü olmak zorunda arkadaşlar. Yenileri düzgün yapamıyoruz. Bari eskileri koruyalım düşüncesindeyiz. Ama onlar da gitgide bozuluyor. Yani. Hayır, yenileri düzgün yapamıyoruz değil. Eskisini koruyamıyoruz, yenilerini yapalım. Onu da çok alakasız yapalım İşte- mantığıyla yapıyorlar. Hani bu çağda, bu teknolojide yeni bir şey icra ederken bile orada dümdüz kibrit kutusu gibi kutuyu Yani. koyuyorlar ya. Onu demek istiyorum. Onu bile Aynen. düzgün yapamıyorsun ama yapılmışı var. Onu da korumuyoruz. Yani. Evet, korumuyoruz yani maalesef. Yani Yani. biz bu konuda çok doluyuz. Evet. Ya böyle saatlerce ben size bu konuda dert yanabilirim. Ama maalesef burası bir dert yanma kanalı değil. Burası karavan hayatının en doğal haliyle, karavan hayatının en akıcı haliyle sizlere aktardığımız bir kanal. Bu arada Gülden onu eline alınca hemen sıcağı sıcağına sorayım. Gülden Evet. bütün gün bununla gezdi. Bu biliyorsunuz UV filtreli
güneşten koruma Koruma. üzerine tasarlanmış Evet. bir tişört. Sivit. Evet, ben de bir bakayım dedim. Hı hı. Mesela o son kiliseye yürürken, Yamande'de kilise Hı. camiye yürürken orada artık güneş altındaydık iyice ve şeydi, terledim. O yüzden bakıyorum iz yapmış mı terleme ya da bir şey olmuş mu falan diye. Üst beden olarak hiç rahatsız etmedi hiçbir açıdan. Ama gelince artık çıkarttım çünkü kollarımın şuralarını biraz tam oturuyordu oralara ve Hı hı. sıcakla birlikte ben terledim işten. Dıştan sıcak gelmedi aslında ama daha ilk giydiğimde de demiştim sana. Hı. Kollarımın şuraları hala öyle bak. Elle bak. Kolumun dışı soğuk. Ama o senin teninden de Evet. alakalı olabilir. İçi Sen o konuda sıcak. sıcak bir tene Evet. sahipsin. Şuralar Benim merak sıcak. ettiğim şu. Şimdi normalde senle güneşte dolaştığımızda sen batıyor Evet diye evet. tepki veriyorsun ve güneşten saklanma Evet. ihtiyacı duyuyorsun. Ben sende bugün o ihtiyaçların hiçbirini görmedim. Evet onu diyecektim. Sadece oralardaki o sıcak ve terleme durumu beni rahatsız etti. Hı hı. Dışarıdan gelen hatta şey sordun ya sen bir ara esinti gelince böyle ferahlatıyor mu falan. Hı hı. İçerisi ferah olduğu için yani ısınmadı vücut şeyden. Hı hı. Güneş vurur da buradan ısınırsın da rüzgar Hı hı. gelince hissedersin ya. Hep serindi zaten Hı. kollarım. Yani işini üstüm. gördü yani. Hiç hissetmedim yani bir batma gibi bir şey. Sadece o kendim işte efor harcayınca Evet. sıcakladığım için gelince çıkarttım aslında üstümden. Ki bu daha sıcak tutuyor şu anda. Yani tahmin edebiliyorum. Ki bu da Şimdi ince pamuklu bir şey oldukça bu daha sıcak tutuyor. O daha ferah hissettiriyordu. eğer güneş alerjiniz varsa arayacağınız ürünler arkadaşlar UV korumalı tişört, sivit, kapşonlu. Evet. Türkiye'de çok az var. Umarız daha fazla getirirler ve fiyatları bir tık aşağıya düşer çünkü çok pahalı var Evet, olanlar. maalesef. Bunlar sadece kadınlar için değil erkekler için de var arkadaşlar. Evet. Surf kıyafetleri, doğa sporları malzemeleri satan yerlerde belki bulabilirsiniz. Evet. Surf kıyafeti adıyla ararsanız muhtemelen daha Daha kolay çok bulmak. Evet. Diğer türlü ben de çok yıllardır arıyorum. Bu da tesadüf işte yeni bir yıldır falan yıldır. var yok yani. Şuraya bakalım mı? Bakalım mı? Hadi bakalım. Bakalım Hadi gelin balıklarımız yüzüyorlar mı? Geliyor musunuz? Bu arada ben kamerada şöyle gözüküyorum ya. Evet. Aslında o kadar kambur durmuyorum. Kambur gözüküyorsun. Kameranın şimdi. açısı yüzünden o kadar. Şuraya Evet. yakın durduğum için kamera ile birlikte öyle duruyorum. Aslında kambur değilim ya. Kendimi görünce orada. Evet bak sularını salmış. Kızarmaya da başlamışlar. Evet çok güzel. Kokusu da pişmeye başlamış. Müthiş görünüyor. Artık suyunu çekmesini bekleyeceğiz sadece. Ama bak kızarmış. Kızarmayan hamur işleri utansın. Evet. Balıklar kızarmış. Balık yiyecek misin Max? Eyvah. Balık yiyecek misin? Şimdi değil. O havlu da elimde. Hoş geldin. Hoş geldin. Ayağa kalktığım gibi hemen yanında bittim bakıyorum. Kokular güzel geliyor. Bakalım mı? Hadi bakalım. Duman gözüme geldi. Az bir şey kalmış suyu. Onu da çekene kadar biz sofrayı hazırlayalım. Tamam. Salatamızı hazırlayalım. Yağımızı, Bak limonumuzu. birimiz çok sabırsız. Evet. Biraz ters mi açtım ne oldu bilmiyorum. Şükürleri terse gelmiş. Bir şey olmaz. Şunu karıştıralım. Yanına içecek. Evet. Çatal aldım sadece. Hı hı. Başka bir şey almadım. İçecekleri koyayım. Artık bunu alabilirsin istersen sana. Bunu böyle alıyorum. Hayır, tabağa koyacağız. Böyle alsak ne olur ki tabak Nasıl kirlenmez yiyeceğiz? daha iyi. Derin. Derin ama çok. Ekmeği oltayla salacağız içeri. Şöyle yapalım sonra takviye yaparız. Yemek için tabak koyalım değil mi? Şu ekmeği Küçük şuraya tabaklardan çıkartmıştım. çıkartayım mı? Olur. Tabakları koyalım. Evet, Benimkiden evet. daha kolay olur. Ha, şunu da ben ayırayım. Televizyonumuz nerede bizim? Vallahi oralarda bir yerde olması lazım. Buldum. Dev ekran televizyonu. Ha. Onu da ayarlarız. Şimdi. Yalnız çok güzel koktu be. Evet. Tamamen fırındaki gibi olmadı mı? Evet. Oo çılgın gençler. Sığmıyor. Sığdı Sığıyor o sığıyor da. tam denk geldi. Valla hediye gönderen sevgili takipçimiz.
Şunu her kullandığımızda kulaklarını çınlatacağız. Kesinlikle. Çünkü gerçekten çok işimize yarayan bir şey oldu. Sadece ben hani fırını genellikle hamur işlerinde özlenerek ve özleyerek söylüyordum. Ama Sadece onlar değil. mesela balık da yememiştik böyle. Karavan hayatına geçtiğimizden beri böyle buğulama balık yemedik. Evet. Kızartma Bursa'ya yaptık. Bursa'ya gittiğimizde Bursa'ya yapıyorduk. gittiğimizde Evet. yapıyorduk. Göstereyim mi? Göster. Beyazda daha güzel gözükür. Bakın. Fırındaki gibi kızarmamış mı? Canı çekenler için şimdiden özür diliyorum. Hoppa. Sevgili dostlar, bize afiyet olsun. Umarız Kayseri Talas ilçesindeki gezimizi beğenmişsinizdir. Evet, gezip görebildiğimiz yerler. Bu videoda birazcık hızlı tur gibi oldu ama Evet. bir sonraki video için dinlenmemiz lazım. Çok fazla yer gezeceğiz. Siz de dinlenin. Bir sonraki videoda görüşelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok güzel görünüyor. Evet. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Ama önce salatadan başlamak istedim ya. Max'cim. Ben şöyle kayayım. Max tam basamadığım için yaklaşamadım. Ay. Hı, gel. Soğuması lazım ama sana verebilmem için. Canım da o kadar masaya girme. Soğuması lazım. Çok sıcak şu anda. Bak 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 bak. Bak bak Hareketlere bak ya. Oh. Yine saracağım. Afiyet olsun. O zaman dizi açalım ve Hadi bakalım.